Kuzey İrlanda sahilinde tam 60 milyon yıllık devasa altıgen taşlardan oluşan bir duvar düşünün. Hı hı. Şimdi o taşlardan birinin, yani sanki o bilim kurgu filmlerindeki gizli bir kapı gibi sessizce yana kaydığını ve ardındaki karanlıktan, böyle bir kalp atışı geldiğini hayal edin. Gerçekten tüyler ürpertici bir senaryo. Aynen öyle. Bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Elimizde bu iddiayı yayan viral videolar, jeologların bilimsel makaleleri ve bu kurguların anatomisini inceleyen notlarımız var. Görevimiz de şu: Giant's Causeway hakkında dolaşan bu efsaneyi masaya yatırmak. Amacımız o 60 milyon yıllık gerçek jeolojiyle belgesel tonunda dramatize edilmiş kurgu unsurlarını birbirinden tamamen ayırmak. Yani bu gizemi çözmek için bence önce alanın gerçekte ne olduğunu net bir şekilde anlamamız gerekiyor. Kesinlikle. Asıl olay orada başlıyor zaten. Evet, The Giant's Causeway aslında tamamen 60 milyon yıl önceki volkanik faaliyetlerle oluşmuş bazalt sütunlarından ibaret. Lav soğurken büzülüyor ve bu fiziksel büzülmede o hepimizi büyüleyen kusursuz altıgen geometrik şekilleri yaratıyor. Doğanın kendi matematiği yani. Aynen öyle. Ama doğanın bu matematiği o kadar kusursuz ki insanlar bunu gördüğünde doğal bir süreçten çok bilinçli bir mühendislik arama eğilimine giriyor. İşte dolaşımdaki efsane tam olarak bu yapay mühendislik hissinden besleniyor. İddiaya göre bu sıradan kaya yüzeylerinden biri hiç kırılmadan veya dağılmadan gizli bir kapı gibi sessizce dışarı kayıyor. Görsel bir illüzyon yaratıyorlar aslında. Evet, hani şu eski kütüphanelerdeki kitaplıkların arkasına saklanmış gizli geçitler vardır ya, sunulan şey tam olarak bunun devasa ve doğal bir versiyonu. Kapı açılıyor, ardında karanlık bir boşluk bırakıyor ve 11 saniye sonra hiçbir mekanizma izi olmadan pat diye kapanıyor. Tabii olay sadece bu drone görüntüleriyle sınırlı kalsa basit bir optik illüzyon derdik. Ama işin içine sözde araştırmacıların müdahalesi eklenince olay bambaşka bir boyuta geçiyor. Ne yapıyorlar? Cihazlarla falan mı ölçüm yapıyorlar? Evet, işte hikayenin bilimsel iddialığı tam da burada devreye giriyor. Radar, sonar ve termal taramalarda içeride kapalı bir boşluk tespit edildiği söyleniyor. Hatta bu boşluğun içinde eşit aralıklarla dizilmiş tam 7 tane dik figür bulduklarını iddia ediyorlar. Hadi ya. Dahası var, içeriden doğal olmayan bir ısı artışı ve tıpkı düzenli bir kalp atışını andıran ritmik titreşimler yayıldığı kaydediliyor. İncelemeler sürerken figürlerden birinin aniden kaybolup geriye 6 kişinin kalmasıyla da gerilim iyice tırmandırılıyor. Bir saniye, orada durmak istiyorum. Doğal bir bazalt kayadan nasıl düzenli bir kalp atışı gibi titreşim gelebilir ki? İmkansız tabii ki. Yani katı taştan ısı yayılması veya içeride canlı bir dokuymuş gibi ritmik titreşimler olması fiziksel olarak mümkün değil. Bunlar tamamen bize o korku hikayesine çekmek, analitik düşüncemizi devre dışı bırakmak için tasarlanmış kurgu detayları değil mi? Kesinlikle öyle ve bu anlatının bu kadar başarılı olmasının sırrı da tam olarak o tuşlara basma biçiminde yatıyor. İnsanları ikna etmek için radar, sonar falan gibi o son derece rasyonel, bilimsel veri dilini kullanıyorlar. Mantıklı bir kılıf uyduruyorlar yani. Aynen, zihniniz o teknik jargonu kabul ettiği anda araya sızdırılan o kaybolan silüetler veya kalp atışı gibi doğaüstü unsurları da yutmaya hazır hale geliyor. İki zıt dünyanın, yani bilimin ve o metafiziğin bu zekice birleşimi izleyicinin tüm sorgulama kalkanlarını indiriyor aslında. Peki bu kadar tehlikeli ve gizemli bir keşfin sonu nereye varıyor dersin? Tahmin edeyim. Klasik komplo teorisi finali mi? Bildin. Hikayenin sonunda alanın aniden bariyerlerle kapatıldığı ve tüm araştırmaların durdurulduğu iddia ediliyor. Yani gerçeği bizden saklıyorlar diyorlar yine. Tabii. İnsan zihni o devasa antik yapılara baktığında her zaman orada saklı bir oda veya çözülmemiş bir sır arama eğilimindedir. Bu belgesel tonundaki anlatı da tam olarak bizim bu psikolojik zafiyetimizi kullanıyor aslında. O zaman bugünkü incelememizi şöyle bir toparlayalım. Bazı anlatılar kesin gerçek olmasa da içlerindeki o bilinmezlik hissi çok güçlüdür. Giant's Causeway'deki o hareketli taş kapı tamamen bir kurgu olabilir ama hikaye anlatıcılığının üzerimizdeki gücünü çok net kanıtlıyor. Kesinlikle katılıyorum. Çok başarılı bir kurgu mühendisliği var ortada.
Doğal yapılara bu tür efsaneler yüklemeyi seviyoruz çünkü derinlerde bir yerde bunun sadece bir kurgu olduğunu içten içe biliyoruz. Güvende hissediyoruz yani. Evet, ama şunu da düşünmek lazım. Peki ya bir gün bu devasa taşların altından kendi uydurduğumuz hikayelerden bile daha korkutucu ve somut bir şey çıkarsa? Vay canına. Tüyler ürpertici. İnsanlık olarak hiç açılmaması gereken o kilitli kapıların ardındaki gerçekle yüzleşmeye gerçekten hazır mıyız? Yoksa bu eğlenceli kurgularımız asıl gerçekleri saklamak için kendi kendimize taktığımız birer maske mi olabilir? Bunun üzerine biraz düşünün. Bu noktada anlatı artık yalnızca bir kaya hareketinden ibaret değildir. Çünkü karanlığın içinde, taşla canlı arasındaki sınırı belirsizleştiren figürlerden söz edilir. Onlar heykel miydi? Jeolojik bir yanılsama mıydı? Yoksa hikayenin karanlık tarafını büyüten bir sembol müydü? Cevap belirsizdir. Ama bazen bir gizemi güçlü yapan şey de tam olarak budur. Göremediğimiz şeyin ihtimali.